Herkese TV8 ekranlarından günaydınlar diliyorum. Mutlu bir gününüz olsun. Öncelikle gene kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Operatör Doktor Altuğan Cahit Vural, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlere plastik cerrahi ameliyatları içinde son dönemde bence trendi epey yükselen ve gerçekten bu noktada da insanların takip ettiği bir ameliyattan bahsedeceğiz. Slim Face ameliyatı. Slim Face ne demek? Aslında yüzü inceltme ameliyatı. Yüzü çok daha tombik olduğunu düşündüğünüz ve yüz hatlarımızın geniş olduğunu düşündüğümüz veya zayıfladığımızda bile yüzümden kaybetmiyorum ama hala zayıf gözükemiyorum dediğimizde başvuracağımız ameliyatlardan bir tanesi Slim Face. Slim Face erkek, Slim Face ve kadın var. Yani biz erkekte yüzü inceltme ameliyatında bambaşka işler yapıyoruz. Kadında yüzü inceltme ameliyatında bambaşka işler yapıyoruz. Öncelikle son dönemde bence popüler olmasının ve çok revaçta olmasının sebeplerinden birisi bizim kapalı dediğimiz, yani cerrahi kesilerin çok küçük olduğu ve klasik kesillerle yapılmayan bir ameliyat formatı. Yani yüzümüzde bir yüz germe ameliyatında nasıl kulağımızın önünde bir kesi yapıp aslında müdahalemizi ona göre yapıyorduk. Ama Slim Face ameliyatı tamamen küçücük 1,5-2 santim kesilerle yapılabilen bir ameliyat. Hangi noktaları hedefliyoruz Slim Face ameliyatında? Yüzümüzü tam ortadan ikiye bölersek aslında alt 1/2'deki hattın zayıflatılması. Bizi tombik gösteren, yüzümüzü şişman gösteren bölge biliyorsunuz alt yüz bölgemiz. Yani yanaklarımız bizi şişman gösteriyor. Çene hattımızın, kadınlarda çene hattının geniş olması, erkeklerde çene hattının belirgin olmasını istiyoruz. Ama kadınlarda mesela yüzü aşağı doğru incelmesini, yani bir ters üçgen formunda olmasını, elmacıkların daha belirgin, kaşın ve şakak bölgelerinin daha yukarıda, şakak bölgelerinin biraz dolgun ama yüzün tam artık 1/2'den aşağıya geldiğimizde incelerek bir ters üçgen şekle gelmesini istiyoruz. İşte bu ameliyatta biz neler yapıyoruz? Aslında kadınlarda 4 işlemi aynı anda yapıyoruz. Bişektomi dediğimiz, yani yanak yağlarının ağız içinden yapılan bir kesiyle yanak yağlarının alınması. Elmacık kemiklerinin eğer belirgin değilse belirginleştirilmesi, çoğu zaman yağ enjeksiyonu ile takviye ediyoruz veya bazen malar implant dediğimiz, yani bu elmacık kemiklerine implantlar, kalıcı protezler yerleştiriyoruz. Alt yüze doğru geldiğimizde çene hattımızın daha keskin, yani daha keskin gözükmesini sağlamak için buradaki yumuşak dokulara müdahale ediyoruz. Aslına bakarsanız definisyon dediğimiz, yani kemik bölgenin daha belirgin hale gelmesi hem kadınsı hem erkeksi bir özellik. Ama yumuşak dokunun fazla olması aslında o yumuşak doku keskinlikten bizi uzaklaştırıyor. Dolayısıyla çene hattımıza, kulak önünden yapılan küçük kesilerle çene hattımızı daha belirgin hale getiriyoruz. Burada gıdı çok önemli. Biliyorsunuz, yani kilo aldığımızda hemen gıdımız yağlanıyor. Gıdı bölgesini gene inceltiyoruz ve orada bir boyun geçişini sağlamış oluyoruz. Ondan sonraki noktada da çenenin hacimlendirilmesi. Çene bölgesini hacimlendirme işlemi. Yani gene özetlemek istersek elmacık kemiklerini daha belirginleştiriyoruz. Yanak bölgesini inceltiyoruz. Çene hattımızda, yani şu çeneye kadar uzanan bölümde yumuşak dokulara liposuction yapıyoruz ve orada kemiğin daha belirgin hale getiriyoruz. Burada bir parantez açalım. Kemik bölgesi bazı hastalarımızda, erkek veya kadın, kemik bölgesi kemik rezorpsiyonundan ve kemik erimesinden dolayı aslında istediğimiz hacimde olmuyor. Dolayısıyla kemik bölgeye de dokunmamız gerekebiliyor. Buralara bazen liposuction'la inceltip bazen bir miktar yağ enjeksiyonu veya dolgu takviyeleriyle o kemik bölgesinin daha keskin görünmesini sağlıyoruz. Gıda bölgemize müdahale ediyoruz. Gıdamızdan kurtuluyoruz ve çene ucuna da çoğu zaman bu aldığımız yağlarla biraz takviye koyuyoruz ve çeneyi biraz daha belirginleştiriyoruz. Bu noktada bir trik daha var, yani bir ince nokta daha var Slim Face kadın ameliyatında. Masseter kasımız, yani ısırdığımız zaman dişlerimizi sıkmamızı sağlayan kas grubu eğer çok güçlüyse o da yüzümüzü yuvarlak ve yayvan gösteriyor. Burada çoğunlukla da masseter bölgesine botoks uyguluyoruz. Yani Slim Face ameliyatında 4-5 işlem birlikte yapılıyor ve yüzün 1/2 alt proporsiyonu kadınlarda inceltilerek daha zayıf bir yüz hedefleniyor. Burada klasik kesi yapılmadığı için iyileşme sürecinin çok hızlı olduğunu, hastanın şişliklerinin kısa vadede geçtiğini, hastanede yatış gerektirmediğini ve aynı gün taburcu edebildiğimizi söyleyebiliriz. Biliyorsunuz dişimiz bile ağrısa birkaç gün bir diş hekimine müracaat ettiğimizde bile yüzümüzde hafif şişlikler oluyor. Bu da benzer şişliklerle hızlıca iyileşiyor diyebiliyoruz. Konuyu bitirmeden hemen erkek kısmını da çok kısa özetleyeyim. Erkekte de Slim Face ameliyatında yine yanak bölgesinin daha ince olmasını istiyoruz. Yani bişektomi ameliyatını yapıyoruz. Erkeklerde kadınlardan farklı olarak elmacıkları belirginleştirmiyoruz.
Kadınlarda belirginleştiriyorduk ama erkeklerde belirginleştirmiyoruz. Erkeklerde daha maskülen bir hat çizmek için de daha keskin bir çene hattı. Aslında çene hattının daha belirgin olduğu, bazen dediğim gibi dolgu ve yağ enjeksiyonlarından destek alıyoruz. Çene ucunun daha belirgin olduğu bir hat kazandırıyoruz. Gıdı bölgesine erkeklerde de dokunuyoruz. Daha zayıf bir yüz eğer siz de hedefliyorsanız bu ameliyata uygun olup olmadığınızı bir plastik cerrahi uzmanına başvurarak öğrenebilirsiniz. Her şeyin başı güzellik diyorum. Güzellikler sizinle olsun diyorum. Hoşça kalın.